Merhaba arkadaşlar. Ee, Kimyasal ölçümlerde ölçüm belirsizliği hesaplaması ile ilgili kullanılan bir yazılım var. İsmi MUKIT, Measurement Uncertainty Kit. Bu yazılımı kullanarak ölçüm belirsizliği hesabı nasıl yapılır onu anlatacağım. Öncelikle bu yazılımı indirelim. Bunu indirmek için arama browser'ına Mukit Measurement Uncertainty Kit Download yazdığınızda çıkan sayfadaki Calibration Laboratory and Designated Institute linkine tıkladığınızda böyle bir sayfa açılıyor. Bu sayfada e, Mukit'in mu 3 versiyon 3'ü indirmek için bu linke tıklıyoruz. Linke tıkladığımızda çıkan bölümde bilgisayarımıza indirelim. Bu şekilde programı bilgisayara indiriyoruz. Daha sonrasında Sofit Silent linkine tıkladığımızda yazılımı çalıştırabiliyoruz. Yazılımla birlikte gelen ilk sayfa bu şekilde, arayüzü bu şekilde yazılımın. Şimdi bu yazılımı kullanarak daha önceden hazırladığım verileri kullanarak birlikte ölçüm belirsizliği hesabı yapacağız. Arkadaşlar bu Measurement Uncertainty Kit North Test 537 teknik raporu kullanılarak dizayn edilmiş. Bu teknik raporu da size göstereyim. Bunu da internetten indirebilirsiniz. E, Bu handbook rutin laboratuvarların sıklıkla kullandığı, başvurduğu bir rehber aslında. Çevre laboratuvarları için ölçüm belirsizliği hesabı olarak başlığı atılmış. Fakat bunu birçok alanda kullanabilirsiniz. Yani kimyasal ölçüm ile ilgili tüm alanlarda bu rehberi kullanabilirsiniz. Bu gıda olur, yakıt olur, su, toprak analizleri olur. Yani bütün kimyasal ölçüm yapılan alanlarda bu rehberi kullanabilirsiniz. Ben de bu rehberi kullanarak, bu rehberdeki ham verileri kullanarak bir Excel dosyası hazırladım. Bu Excel dosyasındaki verileri yazılıma aktarmak suretiyle ölçüm belirsizliği hesabı yapacağız. Nordtest 537 dokümanında örnek olarak suda amonyum analizi ile ilgili çalışma yapılmış. Onunla ilgili ham veriler var. Ben öncelikle oradaki ham verileri bu Excel'e aktardım. Şimdi bu Excel'den de kolay bir şekilde Mukit yazılımına verileri aktararak belirsizlik hesabını yapacağız. Yazılımda yeni bir dosya açmak için File, New'e tıklıyoruz. Bu şekilde bir sayfa geliyor arkadaşlar. Burada e, Excel'imizi de açalım. Buraya bir takım bilgiler girebilirsiniz. Örneğin metot ismi kısmına amonyum in water yapıştıralım. Daha sonra birimi buradan seçebiliriz. İşte analiz prensibi kısmına örneğin ISO standart metodunu e, yapıştıralım. Ya buraya istediğiniz gibi bir takım bilgiler girebilirsiniz. Örneğin matrix kısmına e, su matriksinde olduğunu yazalım. Bu uygulamada farklı su matriksleri de söz konusu. İşte yeraltı suları, içme suları, atık sular gibi. Ya da buraya işte numune hazırlama ile ilgili bilgileri veya almak istediğiniz notları buraya yazabilirsiniz.
Daha sonra bir sonraki aşamada Calculate Relative Uncertainty kısmına tıklıyoruz. Bu sayfada arkadaşlar öncelikle bizden konsantrasyon aralığını girmemizi istiyor. Örneğin 1 mikrogramla 500 mikrogram arasında çalışıyor olsun bu metot. Daha sonra within laboratory reproducibility ve method and laboratory bias bölümleri var. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ölçüm belirsizliği hesaplamasında iki temel unsur var. Bir tanesi rastgele hataların tespit edilmesi. Bir diğeri de sistematik hatanın yani bias'ın tespit edilmesi. Öncelikle rastgele hataların tespit edilmesiyle ilgili olarak bu yazılım bize iki alternatif sunuyor. Bir tanesi Control Sample Covering the Whole Analytical Process. Bir diğeri de Control Sample and Routine Sample Replicates. Bu ikisi arasında ne tür bir fark var? Şöyle tarif edebiliriz. Eğer kontrol numunenizle rutin örneklerinizin matriksi farklı ise Control Sample and Routine Sample Replicates'den ilerleyebilirsiniz. Aksi halde numuneniz ile kontrol numuneniz aynı matrikse sahipse ve kontrol numunenize tüm analitik işlemleri yapıyorsanız, numune hazırlama dahil tüm ölçüm prosesini yapıyorsanız, ilk aşamadaki ya birinci alternatif olan Control Sample Covering the Whole Analytical Process'i işaretleyerek devam edebilirsiniz. Bu uygulamada amonyum su içerisindeki amonyum tayininde Nord-Test 537'de verilen örnekte farklı su matriksleri de kullanıldığı için yani içme suyu, atık su, yüzey suları, yeraltı suları gibi farklı numune matriksleri kullanıldığından ve e, kontrol numunesi olarak da QC olarak da saf suda bir saf su içerisinde bir amonyum miktarı belli malzememiz olduğu için Control Sample'dan Routine Sample Replicase bölümünden ilerleyelim isterseniz. İkinci bölümde ise bias tespit etmek için bize 3 alternatif sunuyor yazılım. Bunlardan bir tanesi sertifikalı referans malzeme kullanımı, bir tanesi yeterlilik testi verilerinin kullanımı, bir tanesi de recovery test. Bu üç alternatifi de sırayla seçip uygulamamızı bu şekilde yapabiliriz. Bunlardan aslında en sağlıklı olan yeterlilik testi verilerini kullanarak BIAS hesabı. Çünkü bildiğiniz gibi yeterlilik testi verileri bağımsız bir kuruluş tarafından yapıldığı için yeterlilik testleri çok daha sağlıklı bir BIAS hesabı bize sağlıyor. O yüzden benim tercihim aslında eğer laboratuvarınız bu deneyle ilgili bir yeterlilik testine katılmışsa o verileri kullanarak gitmek daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Ama tabii ki yeterlilik testine katılmamışsanız henüz ve belirsizlik hesabı yapmak istiyorsanız e, yeterlilik testi verisi olmadığı için elinizde kontrol numuneleri üzerinden veya recovery test üzerinden de gidebilirsiniz. Bir sonraki aşamada yazılım bizden rutin numunelerin tekrarlı ölçüm sonuçlarını istiyor. Bu verileri Excel'den direkt olarak buraya aktarabiliyoruz arkadaşlar. Tek tek yazmamıza gerek yok. Çıkan sayfada daha önceden hazırladığım Excel dosyasındaki 47 adet iki tekrarlı ölçüm sonuçlarını buradan kopyalayalım. Bu verileri Paste from Excel e, ile buraya yapıştıralım. Buraya yapıştırdıktan sonra gördüğünüz gibi burada yüzde SR grafiği oluşturuyor yazılım.
Hesaplamalar yapıyor. İşte ortalamayı hesaplıyor, standart sapmayı hesaplıyor. Ha, isterseniz burada tabii tekrar sayısı fazla ise çalışmanızın buradan tekrar sayısını arttırıp 3 veya 4 tekrar veriniz varsa o şekilde de buraya yapıştırabilirsiniz. İki tekrarlı verilerimizi buraya attıktan sonra bir sonraki aşamada tekrar next diyelim. Bizden kontrol numuneleriyle ilgili ham verilerimizi istiyor. Yine import from worksheet'i tıkladıktan sonra burada kalite kontrol numunesinden elde ettiğimiz verileri buradan alıyoruz. Burada 20,6 mikrogram bölü litre değerine sahip bir kalite kontrol malzemesi ölçümü yapılmış farklı zamanlarda. Bu verileri alıyoruz. Paste from Excel diyelim. Burada gördüğünüz gibi bu verileri attıktan sonra yan tarafta kalite kontrol grafiğini de hazırlıyor. Ve 1S, 2S limitlerini de sizin için hesaplıyor ve bu şekilde bir grafik ortaya çıkıyor. Yani bu grafikleri iç kalite kontrol grafikleri olarak da kullanabilirsiniz. Ekstradan hani ayrı bir Excel'de hazırlamaya da gerek yok. Bu verileri de kullanabiliyoruz. Bunları da sisteme kaydettikten sonra tekrar next diyelim. Bize sertifikalı referans malzememizin verilerini istiyor. Şimdi aslında kontrol numuneleriyle yani kontrol numuneleri QC numunelerimiz bir sertifikalı referans malzeme ise ya aynı verileri buraya aktarabiliriz. Onun haricinde kontrol numunesi laboratuvarda hazırladığımız bir numune olabilir. O zaman tabii ki bunlar farklılık gösterecektir. Kontrol samples kısmına laboratuvarda hazırladığımız kontrol numunesinin verilerini sertifikalı referans malzeme kısmına ise e, genelde ticari olarak satılan sertifikalı referans malzemenin ölçüm verilerini aktarmamız gerekiyor. Yine burada aynı şekilde import from worksheet diyelim. Bizim zaten kalite kontrol numunemiz bir CRM olduğu için direkt copy from control dediğimizde bize az önceki verileri tekrar buraya aktarmış oluyor. İsterseniz farklı bir ölçüm verisi varsa elinizde yine paste from Excel kullanarak yeni verileri de buraya aktarabilirsiniz. Bu verileri aktardıktan sonra bu sayfada bizden ekstra olarak CRM'in sertifikalandırılmış konsantrasyonunu istiyor. Burada gördüğünüz gibi 20,6 bu değer. Bu değeri yazıyoruz. Daha sonra bizden bir de bu değere ait standart uncertainty değerini istiyor. Standart belirsizliği de şu şekilde hesaplayabiliriz. Burada sertifikada genişletilmiş belirsizlik 0,5 olarak verilmiş. Bu tabii ki %95 güven aralığında K eşittir 2 ile genişletildiği için standart uncertainty hesabında bunun yarısını kullanacağız. Ve bunu yüzdeye çevirdiğimizde %1,21 sayısını elde ediyoruz. Buraya da yüzde olarak 1,21'i yazalım. Daha sonra bunu add diyerek buraya ekledik. Ekledikten sonra arkadaşlar bize yazılım artık ölçüm belirsizliği hesabını böyle bu şekilde bir rapor formatında veriyor. Gördüğünüz gibi standart belirsizlik %8,55 ve genişletilmiş belirsizlik de %18 olarak veriyor. Bunu bu şekilde bu dosyayı kaydedelim. Adına deneme bir diyelim.
Evet, bunu bu şekilde kaydettik arkadaşlar. Şimdi diğer bir alternatif olan, yazılımın bize diğer alternatifi olan e, yeterlilik testleri verileri kullanılarak BIAS hesabı yapabileceğimiz bölümden ilerleyelim isterseniz. O şekilde de ölçüm belirsizliğimizi hesaplayalım. Yine yazılımımızı açtık. Yeni bir dosya olarak buraya paylaşıyoruz. Burada dediğim gibi yine bilgileri yazabilirsiniz. Şurada e, bazı verileri girelim. Yine 1 ile 500 aralığında olsun. Yine burada control sample and routine sample replicate'i girelim. İkinci aşamada bu sefer sertifikalı referans malzeme değil de yeterlilik testini seçelim. Burada BIAS'ı hesaplarken yeterlilik testi verilerini kullanacağız. Yine aynı şekilde rutin ölçüm sonuçlarımızı buraya aktaralım. Rutin ölçüm verilerimizi buradan kopyalayalım. Evet, şu anda rutin tekrarları aktardık. Yine kontrol numunelerini istiyor. Kontrol numunesiyle ilgili verilerimizi de yapıştıralım. Evet, bir sonraki aşamada arkadaşlar bizden yeterlilik testi çalışmalarına ait verileri istiyor. Burada yazılım en az iki tane yeterlilik testi verisi ne ihtiyaç duyuyor. İkisini de biz istersek benim elimde burada daha fazla yeterlilik testi verisi var. Bir 2 3 4 5 6 tane yeterlilik testi verisi var. Bunların hepsini buraya tek tek atalım. Bu çalışma ile ilgili result of laboratory diyor. Laboratuvarın sonucunu buradan alalım. İlk birinci katılımla ilgili. E, tüm katılım laboratuvarların kaç laboratuvarın bu yeterlilik testine katıldığına dair bilgi istiyor. Bu bilgileri arkadaşlar yeterlilik testi raporlarından elde edebilirsiniz. Burada birçok veri için yeterlilik testi raporuna başvurmamız gerekiyor. Between Laboratory Standard Deviation diyor. Yüzde olarak %10'muş. Bu verileri girelim. Daha sonra atanmış değer, yeterlilik testinin atanmış değerini bizden istiyor. O da ilk çalışmada 81 mikrogram litreymiş. Daha sonra bu yeterlilik testinin belirsizliğini istiyor bizden. Yeterlilik testinin belirsizliği de 1,80'miş yüzde olarak. Evet, buraya isterseniz tarihi, bu çalışmaya katılım tarihini veya işte bir takım diğer bilgileri girebilirsiniz. Ama bunlar zorunlu değil. Kırmızı yıldız olanlar zorunlu veriler, e, yeşil yıldız olanlarsa ya zorunlu olmayan bilgi amaçlı veriler. Buradan et diyelim. Burada şöyle bir kutucuk var. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Eğer yeterlilik testi çalışmasında consensus value yani atanmış değer e, robust mean veya median kullanılarak hesaplandıysa
Burayı işaretlemeniz gerekiyor. Çünkü bu durumda yazılım hesaplamayı yaparken consensus value robust mean or median hesabını yaparken SR çarpı 1,25 yapıyor. Bu şeyde yeterlilik testi katılımlarında, raporlarında robust mean kullanılmadığını beyan etmiş yeterlilik testi sağlayıcısı. O yüzden biz SR fixed'i hesaplarken 1,25 ile çarpmadık. Direkt olarak SR değerini kullandık. Eğer yeterlilik testi raporunda bu bilgi varsa bunu 1,25 ile çarparak aktarmamız gerekiyor buraya. Bu önemli bir nokta. Şimdi ikinci katılımı buraya yazalım. Laboratuvar sonucu 75'miş. Atanmış değer 73'müş. İkinci yeterlilik testinde Ee, Between Laboratory Standard Deviation %7'ymiş. Katılımcı sayısı 36. Ve yeterlilik testinin belirsizliği de 1,17'ymiş. Evet, bunu da ekleyelim. İki tane yeterli. İsterseniz normal şartlarda tabii ki ne kadar çok yeterlilik testi verisi girerseniz o kadar sağlıklı Bias hesabı yapılmış olur. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Bir rutin laboratuvar yeterlilik testine girdikçe, bu verileri yeniledikçe, eğer bu yazılımda bu verileri kaydederse o güne ait, son döneme ait Bias hesabını daha doğru yansıtacağı için laboratuvarın belirsizliği, o deneye ait ölçüm belirsizliği kendini sürekli güncellemiş oluyor. Yani bu şu demek oluyor. Siz bu çalışmaları yaptınız. Aradan 5 sene geçti. Laboratuvarın hala aynı kalitede ölçüm yaptığını garanti edemezsiniz. Ama yeterlilik testi verilerinden elde ettiğiniz sonuçlara burayı güncellerseniz bu sayede sizin hesapladığınız ölçüm verisi de laboratuvarınızın son halini temsil eder. Bu açıdan da önemli. Devam edelim. Evet, son aşamada artık bize bu şekilde bir rapor veriyor. Yine benzer bir önceki çalışmada olduğu gibi. Burada da gördüğünüz gibi standart belirsizliği %8,29, genişletilmiş belirsizliği %17 olarak hesapladı. Bu raporu kullanarak ölçüm belirsizliğini kayıt altına alabilirsiniz. Bunu da kaydedelim. Bunu da deneme 2 olarak kaydedelim. Şimdi bir sonraki aşamada da recovery test kullanarak bias hesaplamamızı yapalım. Yine bu başlangıçtaki verileri girelim. Yine control sample and routine sample replicates'i işaretleyelim. Ama bias hesaplama kısmında recovery testi işaretleyelim. Yani bu ne demek? Elinizde yeterlilik testi verisi yok. Henüz yeterlilik testine girmediniz ama ölçüm belirsizliği hesaplamak istiyorsunuz. Elinizde referans malzeme de yok. Fakat standart bir çözelti kullanarak, kalibrasyon için kullandığınız standart çözeltiler kullanılarak numunenize analit eklemek suretiyle eklediğiniz değeri ne kadar yakın bulduğunuzun göstergesini bildiğiniz gibi recovery testlerle ispat ediyoruz. Bu şekilde gösteriyoruz.
Yazılımın bu kısmında ise bu çalışmayı yapacağız. Yine benzer şekilde önce rutin ölçüm sonuçlarımızı alalım. Bu kısımlar öncekilerle aynı. Bir sonraki aşamada kontrol numuneniz var ama bu kontrol numunesi değeri bilinen bir şey olmasın, sertifikalı referans malzeme olmasın. E, Bunları da aktardık. Şimdi bir sonraki aşamada recovery çalışmasının sonuçlarını buraya aktaracağız. Onunla ilgili de varsayalım ki farklı tarihlerde numunenizin üstüne analit eklemek suretiyle bir numune hazırladınız. Recovery test numunesi hazırladınız ve bunun ölçümlerini yaptınız. Ve yüzde recovery yani yüzde geri kazanım sonuçlarını hesapladığınızı varsayalım. Ve o veriler de bunlar olsun. Yani ilk çalışmada %96 recovery, ikincide %103,5 recovery elde ettiniz. Bunlarla ilgili verileri yazılıma aktaracağız. Bizden öncelikle kullandığımız standart çözeltinin derişimini istiyor. Örneğin burada standart çözeltinin belirsizliğini istiyor. 100 ppm'lik bir standart çözelti olsun elinizde. Bu kalibrasyon standardının da belirsizliği %2 olsun. Bizden buraya standart belirsizliğini girmemiz isteniyor. Yani genişletilmiş belirsizliği %95 güven aralığında 2 ile genişlettikleri için biz buraya %1 yazıyoruz. Standart uncertainty değeri olarak. Daha sonrasında volümetrik yani hacimsel bir belirsizlik, standart belirsizlik istiyor bizden. Burada da bir örnek olarak şöyle denilmiş. Bir kullanılan bir pipetin maksimum %1 belirsizliği olduğunu varsayalım. Onun üzerinden %0,5 de repeatability belirsizliği olsun. Yani %1'lik maksimum bias ve %0,5'lik repeatability belirsizliği olsun. Bu ikisinin karelerinin karekökünü alarak daha doğrusu birincide bias'ı rectangular distribution olarak tanımlamış. O yüzden kök 3'e bölmüş ve onların karesini almış ve repeatability'nin de direkt karesini alarak karelerinin toplamının karekökünü hesaplamış. %0,76 değerine ulaşmış. Biz de buraya o değeri girelim. Burada tabii ki siz kendiniz kaç kat seyreltme yaptığınıza göre değişkenlik gösterebilir bu değer. Veya kullandığınız işte pipetin, balon jöjenin hacimden gelen belirsizliğini hesaplayarak buraya giriş yapabilirsiniz. Daha sonra burada elde ettiğimiz geri kazanım sonuçlarını girelim. Birincide 96, ikincide 103,5, bir diğerinde 105, 100,5, 95,5, 98, 98,5. Evet, bu değerleri girdikten sonra artık Result'a tıkladığımızda recovery çalışmalarından elde edilen bias'ı hesaplıyor ve rastgele hatalardan kaynaklanan rutin numunelerin tekrarlarından elde ettiğimiz belirsizlikle beraber ikisini birleştirmek suretiyle standart belirsizliği, ölçümümüzün standart belirsizliğini ve genişletilmiş belirsizliğini
yazılım bu şekilde hesaplıyor. Bunu da kaydederek buna da deneme 3 diyelim. Evet. Bu şekilde farklı alternatifleri kullanarak kimyasal ölçümlerde ölçüm belirsizliği hesaplamalarını kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu yazılım ücretsiz ve gerçekten belirsizlik hesaplamada büyük kolaylık sağlıyor. Ee, Sürekli olarak yeni verileri, özellikle yeterlik testinden elde ettiğiniz verileri buraya kaydetmek suretiyle belirsizliğinizin güncel kalmasını sağlıyor bu yazılım. Ve 17.25 akreditasyon denetimlerinde de bunları kullanmak suretiyle güzel bir şekilde denetimlerinizi geçirebilirsiniz arkadaşlar. Bu yazılım dediğim gibi geçerli, valide edilmiş ve özellikle Avrupa'da birçok laboratuvar tarafından kullanılan bir yazılım. Teşekkür ederim.